Dostlar Gaziantep'ten Güneydoğu turumuzun sonraki durağı olan biliyorsunuz Urfa'yı gezdik. Şimdi Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in ilk bölümünden merhaba. Şimdi sabah Elif Ahsen bizi çalar saat gibi hemen uyandırdı. Üstümüzde gezine gezine. Hadi gidelim kızlar. Şu köşeye su damlamış ya, o aşağı akacak. Hoppa. Gel bakalım. Dışarı çıkınca böyle seviniyor işte bu kız. Böyle seviniyor. Şimdi hemen kahvaltıya geçiyoruz. İnanamayacağınız bir fiyata. Bakalım beğenecek miyiz? Aynen. Bu arada dün gece nerede konakladık? Burası Gaziantep'in neresi? Onunla ilgili de hemen bir bilgi vereyim size. Hemen şu yolun başlangıcı Forum Gaziantep'in sokağı. Karşısı da Gaziantep Kalesi. Gaziantep Kalesi'nin hemen yanındayız. Biz burada daha önce de konaklamıştık. Gece geç saatte, yani 11'den sonra gelirseniz burası bomboş oluyor. İstediğiniz gibi durabilirsiniz. Sabah saat 8.30-9 gibi de burası böyle doluyor gördüğünüz gibi. Biz şu an normalde çıkmayı planlamıyorduk ama kahvaltı için çıkacağız. Şu an üniversite tarafına gidiyoruz. Zaten gittiğimde detaylar aktaracağım ama kişi başı 100 TL'ye kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bize de çok ilginç geldi. Hadi gidelim. Gaziantep için de arkadaşlar, yani görüldüğü itibariyle çevre düzenlemesi vesaire gayet iyi. Derli toplu, temiz, yollar geniş. Hani şehir içi bile her yer neredeyse 3 şerit, 4 şerit. Trafik rahat. Ayrıca şehri rahatlatmak için de tramvay kurulmuş. Tramvay hattı var. O da ayrı bir incelik. Üniversite Caddesi'ne geldik. Mekanımız burada. Yalan yok. Merak ediyorum 100 liraya kahvaltı nasıldır? Hani aşırı bir şey de beklemiyorum açıkçası. Ama bakalım. Mekanımızın ismi Galile Plus. Standart bir kahvaltı var. Çalışma saatleri sabah 8. Sonrasında kapatana kadar kişi başı 100 lira. İçeriğindekiler bunlar menünün. İçerisi şu şekilde, çok güzel. İki kişilik kahvaltımız geldi. Menümüz gördüğünüz gibi gayet yeterli. Yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. 100 lira için bence gayet iyi bir fiyat. Zira ben başka yerlere kahvaltıya da gittiğimde yediğim şey genelde zaten yumurta ve kızartma oluyor. Yanında zeytin. Şöyle çok az da peynir yiyorum. Hani malum ülkemiz ekonomisinde peynirin kilogramı çoğu yerde 200-400 lira olduğunu düşünürsek menü gayet iyi bence. Şimdi hemen başlayalım. Bakalım lezzetleri nasıl. Bu arada çay termosla geliyor ve sınırsız arkadaşlar. İlk izlenim, ürünler gayet taze ve lezzetleri yerinde. Kıymalı yumurta gayet iyi. Kızartma tabağında da soğan, patlıcan, kapya biber ve patates var. Şurada hemen salatalık var ve zeytin var. Bir de şöyle tatlı biber koymuşlar, yeşil biber. Şimdi Elif Ahsen için bir kişilik daha yumurta söyledik ortaya. Yine kıymalı yumurta. Şöyle kenarda soğuyor. Annesi yavaş yavaş yediriyor. Bizim kız artık yemek yemeye başladı. Çok şükür bir yaşına yaklaştığı için. Arkadaşlar ben gayet güzel doydum bir erkek olarak. Şöyle yanında tekrardan ekmek getirdiler ve termosla çayımızı da 2'şer bardak oldu içtik. Hala devam ediyoruz, içi dolu. Kısacası burası tam bir fiyat performans. Her şey çok güzeldi. Her şey dediğinizde ne var derseniz, hani kızartma bile, kapya biberin fiyatını zaten biliyorsunuz manavda ne kadar olduğunu. Ve gayet iyi. Burası kişi başı 100 lira ve ekstra yumurta istedik. Yumurtanın fiyatı, sıkı durun, şaka yapmıyorum, 25 lira. Ve güzel yani. Kıymalı yumurta tek kişilik 25 lira. Söyleyeceklerim bu kadar. Al al al. Al tamam, al, balon senin, al. Tam bir delisin Elif Ahsen. Patlatacaksın. Kız patlar. Her şeyi dişlemek istiyor. Diş çıkartıyor şu an. Patlat da rahatla Elif Ahsen. Cazgır. İnsanlar rahatsız olmasın diye etrafı göstermiyorum ama içerisi bayağı kalabalık arkadaşlar. Böyle şurası birinci kısım. Şöyle şurası da ikinci kısım. Balon buldu belasını. Şimdi tarafsız yiyorum arkadaşlar. İçeride de zaten bahsettim ama yani fiyat çok iyi ve çıkışta işletmenin sahibiyle görüştük. Bize aslında çok güzel bir şeyden bahsetti. Diyor ki
Bizim amacımız sadece uygun bir şey servis etmek değil diyor. Bizim sayemizde diyor çevrede, Antep'te diyor kahvaltı fiyatları düştü diyor. Yani olayı anladınız mı? Yani burada bir rekabet ortamı oluşmuş çok güzel ve bu halka yansıyor. Yani içeride yani herhalde bir yarım saat daha beklese kapıda sıra olmaya başlayacaktı. Biri kalkıyor yerine hemen biri oturuyor. İçeride de bayağı bir masa var maşallah. Kurtarıyor, bize yetiyor diyor. Yani madem böyle bir şey yapılabiliyorsa reçel falan koymayı biz de biliyoruz diyor. Fiyat arttırmayı ama diyor yenmiyor diyor. Burada diyor önünüze gelen her şeyi tükettiğiniz için diyor. Başka birine geri mutfağa gidip dönme şansı yok diyor ki bence de öyle. Biz de mesela ben dikkat ettim etrafıma baktım. Gelenler masaya gelen her şeyi zaten bitiriyor. Az ve öz olduğu için ve yenecek şeyler olduğu için. Bu yönden de içiniz rahat olsun. Yani masaya gelenler mutfağa gidip geri diğerlerinin önüne dönmüyor. Çünkü bir şey kalmıyor geriye. Şimdi sıradaki durağımız olan Zeugma Mozaik Müzesi'ne geçiyoruz. Buraya yakın. 10 dakika gösteriyor. Zeugma Mozaik Müzesi'ne geldik. Bu arada bizim Elif Ahsen tabii ki kahvaltı sonrası uyudu. Hemen yanımızda Aydın'dan gelen bir aile daha var. Yani plaka Aydın bilmiyorum artık. Onlar da karavan. Şimdi hemen Mozaik Müzesi'ne geçelim. Bu arada arkadaşlar burada da karavanla konaklayabiliyorsunuz. Böyle geniş bir tur otobüsleri için ayrılmış bir alan var. Şöyle göstereyim. Hemen yolun kenarında. Girişi de kolay. Gelirseniz karavanla tren yolu hemen arkası. Burada konaklayabilirsiniz. Zeugma Mozaik Müzesi'nin tam karşısı. Şöyle aşağısını da göstereyim. Burası aynı zamanda tren istasyonu şöyle. Alt tarafı. Öbür tarafı yol ve yolun öbür tarafı hemen şu çaprazımız Zeugma Mozaik Müzesi. Unutmadan söyleyeyim bu alan ücretsiz arkadaşlar. Hani tur otobüsleri için ayrılmış ama ücretsiz bir alan. Gayet geniş. Buraya rahat bir 50-60 tane yani abartmayayım. Rahat 30 tane karavan sığar. Arkadaşlar bu arada bu Gaziantep videomuzun ilk bölümü. Devamı gelecek. Eğer gelecek bölümlerde nereye gideceğinizi merak ediyorsanız ve daha tadacak çok lezzet, gidecek çok mekan ve gezecek çok yer var. Bugün sadece birinci bölüm. Devamı gelecek. Kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizi takip edebilirsiniz. Sonraki bölümleri kaçırmayın bizce. Karavanı koyduğumuz yer hemen karşısı Zeugma Mozaik Müzesi, beyaz alan. Ve Mozaik Müzesi'nin girişine geldik. Müze girişinde çok güzel sütunlar ve heykeller karşılıyor bizi hemen. Burada fotoğraf çekilebilmek için bir tane de çerçeve bırakmışlar. Hemen çekilelim. Telefonu karavanda unutmuşum. Onu aldım geldim şimdi. Girişte sırayı görebiliyorsunuz. Yeni bir tur gelmiş. Müze kartınız yoksa hemen girişten müze kart alabilirsiniz. Girişler müze kartla. Biz şimdi Türkiye'nin müzeler uygulamasını indirip hızlı geçiş yapacağız. Urfa Mozaik Müzesi'nde gördüğümüz gibi yine aynı yapılar. Çok güzel taşınmış buraya. Yani çok eski yıllarda bu tarz eserlerin böyle işlenmiş olması takdire şayan gerçekten. Mükemmel. Giriş katının yukarıdan görüntüsü bu şekilde. Biz şimdi üst kata çıktık. Üst katta da yine böyle mozaikler var yerlerde. Çingene Kızı mozaiğinin bulunma hikayesi de ilginç. Kazı esnasında bakıyorlar ki o alanda bulunan mozaiklerin hemen hemen tamamı tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçırılmış. Ancak Çingene Kızı mozaiğinin üzeri kaçırılan eserlerin toprağıyla kapatıldığı için ve unutulduğu için o alanda kalıyor ve o da burada sergileniyor. Çok büyük bir eser değil arkadaşlar. Hani yaklaşık bir 50 santime 50 santim gibi bir eser. Hani biz böyle büyük bir duvarda hayal ediyoruz. Öyle lanse ediliyor ama o kadar değil. Gelirseniz mutlaka Gaziantep Mozaik Müzesi'ne de uğrayın. Burada gerçekten geçmiş çağlardaki insanların ne kadar zevkli ve el becerilerinin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Burada o kadar çok eser var ki hepsini göstermeye kalksak saatler sürer. Biz size böyle hoşumuza giden
ne varsa aktarmaya devam edeceğiz. İşte şu esere bakın ne kadar güzel diye birazdan gösteririz. Mesela şu an önünde duruyorum. Yani o kadar büyük bir mozaik yapmışlar ki tek parça. Kocaman bir halı gibi. Keza aynı şekilde hemen arkamdaki de tek parça. Kocaman bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Bu arkamda görmüş olduğunuz tablo da keza aynı şekilde. Yaklaşık 5 metreye 6 metre büyüklüğünde. Böyle bir sürü mozaik var. Baksana sağ taraflara falan çok iyi. Şimdi diyeceksiniz bu kadar mozaik aynı alanda yerlerde sergileniyor. Çingene Kızı mozaiğinin niye kendine ait bir odası var derseniz yani çok çok eski çağlarda yapılan teknolojiye bakın. Mozaiğe baktığınızda mozaik gözleriyle sizi takip ediyor. Geçmiş bölümlerde izlediyseniz Kasımiye Medresesi'nde El Cezeri'nin heykeline gitmiştik. Elim içerisine sokmuştum. Boşluktu. Ama kameradan baktığınızda sağa sola gittiğinizde El Cezeri'nin maketi de sizi gözleriyle takip ediyordu. Tabii ki o maket, bu mozaik farklı şeyler ama mantığını anlayın diye anlatıyorum. Burada da yine sağa sola gittiğinizde mozaik gözleriyle sizi takip ediyor sağa sola. Bu tekniğin o dönemde kullanılmış olması zaten bu mozaiği özel bir parça olarak kılıyor. Bu yüzden de kendine ait bir odası var. Böyle arada bir üst geçit var. Buradan karşı binaya geçiyorsunuz. Bir de oraya bakalım orada ne var. Sanat her çağda çok güzel. Bu arada müzenin hemen arkası tipik Antep evleri. O da ayrı bir olay. Çok güzel. Yerlerde mozaikler var. Serinin devamı gibi düşünebilirsiniz. Böyle yol yapmışlar metalden, üzerinde yürüyorsunuz. Kazılarda bulunmuş, buralara taşınmış hepsi koruma amaçlı. Yani motiflerin güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi. Mozaik Müzesi gezimiz de bu kadardı. Şimdi sonraki durağımıza geçiyoruz. Kapalı Çarşı'ya geldik. Hemen Kapalı Çarşı'nın başlangıcı 100 metre falan ilerisi. Zor yer bulduk. Burada hemen sağa park ettik. Şurada aracınız çekilir yazıyor. İnşallah geldiğimizde aracı burada buluruz. Yağmur da atıştırmaya başladı camdan gördüğünüz gibi. Kapalı Çarşı'ya doğru ilerliyoruz. Her yer kuru yemişçi. Böyle çok güzel dükkanlar var. Kapalı Çarşı'nın girişine geldik. Hemen şöyle arkamda Gaziantep yazısını görüyorsunuzdur. Her yer kuru dolmalık, biber, patlıcan, kabak. Hemen girelim. Kolay gelsin. Kurular ne kadar? 200 lira. Hepsi mi? Kabak hariç 800. Tamamdır. Kabak hariç 200 lira kurular. Antep fıstığı 290. Hediyelik Antep fıstığı 350. Yeni mahsul elek altı 450. Yeni mahsul double 600 lira. Antep fıstıkları da ortalama 300'den başlıyor 600'e kadar. Tabii ki. Şöyle double en iyisi biri. Yağlı güzel. En iyisi şunlardır abi. Şu fıstığın babasıdır. Zaten yazmış oraya Antep fıstığının babası. Tamam düşünürken Bubble. sağ olasın. 270'ten başlıyor. Aslında hepsi 600 lira değil. Sobada yapmalı. He, öyle mi diyorsun? İyileri bunlardır. Isot? Isotlar ne kadar? İyisi 350 lira abi.
350. Aynen. Şöyle yol üstü Antep fıstıklı badem şekeri ikram ediyor. Tadı çok güzel. Mutlaka deneyin. Kilogramı ne kadar? 400 lira abi. 400. Şimdi Bakırcılar Çarşısı Eskici Sokak diyor. Şimdi birazdan buraları gezeceğiz. Önce bir kahve molası verelim. Sokak çok kalabalık. Hem araç hem insan trafiği çok fazla. Burada da Antep fıstığı kavruluyor. Bölgede genel ağırlık kuru yemiş ve kuru dolmalık biber, patlıcan, baharat üzerine. Buradan ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz geldiğinizde. Bakırcılar Çarşısı'na giriyoruz. İçerisi bayağı bir kalabalık. Ya yapma yapma. Anne buradan bitmiyor. Hemen girişte bizi çok güzel Yemeniler karşılıyor. Şöyle. Renk de güzelmiş. Haki yeşil, onda var. Bunlar bayanlar için mi unisex Bayan. mi? Bayan. Bayanlar için şöyle çok güzel yazlık ayakkabılar. Şöyle kahveler erkekler için sanırım lacivert şöyle. Bir tanem şöyle de varmış bak. Ha şöyle deneyebilirsin. Onlar da güzel. Şöyle de Ayağımdaki de yeşil de o yüzden yeşil Şöyle. denemek istemiyorum. kapalı çarşıları hep çok sevmişimdir. Şu mu? Ya, krampon gibi o ya. Güzel aslında evet. Magnet alıyoruz. Şöyle. Gaziantep hemen kapalı çarşıda yine. Şunu net söyleyeyim. Bayağı bir şey sorduk fiyatlarını. Bir de Güneydoğu turunda olduğumuz için yakın zamanda da her yere her şeyi sorduğumuz için fiyatlara biraz hakimiz. Fiyat olarak Urfa'dan çok daha pahalı. Yani Urfa'da sorduğumuz şeylerin fiyatı hala aklımızda. Neredeyse 2 kat bir fiyat farkı var. Yani bu bölgeye geldiğinizde böyle kapkacak tarzı özellikle bir şey alacaksanız tavsiyemiz Urfa esnafından alın. Daha çok pazarlığı seviyorlar hem. Kavga etmiyorlar sizce indirim yapın deyince. Az önce bir esnaftan bildiğiniz azar yedik yani. Kendince dalga geçiyor. Yani gerek yok böyle esnaflar kazanmasın. Hepsi aynı değil tabii ki. Hepsini aynı kefeye koymuyoruz ama şu bir gerçek fiyat olarak Urfa buradan daha uygun. Onu net söyleyeyim. Urfa çarşısında gezdik. Burayı da gezdik. Burası bayağı bir pahalı. Urfa'ya gittiğinizde baharatları bizim gittiğimiz yerde ismini hatırlamıyorum şu an reklam yapmıyorum. Oradan çok daha uygun fiyata ve çok daha taze alabilirsiniz. Çünkü orada sirkülasyon çok daha fazlaydı. Isot orada 200 lira. Ev yapımı burada 350 lira. Yani arada neredeyse 2 kat bir fiyat farkı var. Baharatlarınız eğer Güneydoğu turundaysanız ya da Urfa'ya da gidecekseniz kesinlikle Urfa'dan alın. Orada tüm baharatlar daha uygun. Şöyle Yemenici'ye geldik. Şöyle güzel bir ayakkabı beğendik şu tarz. Şimdi bunlardan alacağız. Renk renk, desen desen. Gelip alabilirsiniz buradan. %100 deri. Altı ile beraber, altı da deri. Hemen buranın meşhur yerlerinden bir tanesi İmam Çağdaş var. Onun yanında Yesemek var. Fırsat olursa buraları da deneyeceğiz. Şimdi Tahmis kahvesine geldik. Tahmis kahvesi şöyle sokağı ele geçirmiş durumda. Şöyle hemen karşıda da aynı şekilde Tahmis meydanı var. Şimdi biz Tahmis kahvesi için sıra bekliyoruz. Burada Tahmis kahvesinin tarihini görüyorsunuz. Tahmis kahvesi 2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. 17. yüzyıla ait bir eser aynı zamanda. Sadece bir kafe değil. 1635 yılında yaptırılmış burası. Tahmis kahvesi, Türkmen ağası ve sancak beyi olan Mustafa Ağa tarafından Mevlevihane'ye gelir getirmesi amacıyla
1635 yılında yaptırılan Tahmis kahvesi 2 katlı olarak inşa edilmiştir. İçeriye girdik. Sıra hızlı ilerliyor. Hemen şöyle bir çerez getirdiler. İçerisinde fıstık, leblebi ve nohut kavurması var. Canım dur Elif Asım. Elif Asım. Hayır. Delirme. Yiyemezsin sen kuru yemiş. Gördüğünüz gibi artık Elif Asen'i zor zapt ediyoruz. Anlat Elif Asen. Sevdin mi Antep'i? Antep güzel mi? Ha? Sağa sol masaya musallat olma. Ben yerim ya, yerim. Baba kız dertleşelim. Anlat nasıl gidiyor hayat? Hı? Bu bölüm ilk bölüm olduğu için Antep'te henüz hani bir günde çok fazla yer gezemeyeceğiz malumunuz. Sonraki serilerde birçok yere gitmeyi planlıyoruz inşallah, yani sonraki bölümlerde. Bugünlük aklımızda birkaç yer daha var. Buradan sonra güzel bir yemek mekanına gideceğiz. Hep merak ettiğimiz yerlerden bir tanesine gideceğiz. Kahvemizi içelim, çıkalım hemen. Şöyle menengiç kahvesi. Biz Güneydoğu turumuz boyunca birçok yerde menengiç kahvesi denedik. Çünkü Güneydoğu yöresinde çok meşhur. Adıyaman'da falan yetiştiği için hep menengiç. İnanmayacaksınız ama en iyi menengiç kahvesini giderseniz Urfa'da Gümrükhan'da içtik. O kadar koyuydu ki böyle ve üzerinde Antep fıstığı vardı. Çok iyiydi yani ve 75 liraydı. Sonrasında da burası var. Yani menengiçi içerken böyle hafif buruk bir tadı var. Çok güzel hissediyorsunuz. Şimdi Tütün Hanı'na geldik. Burada biraz dinleneceğiz. Geldiğinizde burada mola verip bir şeyler içebilirsiniz. Çok güzel bir atmosferi var. Yazın çok güzel oluyor. Şimdi Kapalı Çarşı gezimize devam ediyoruz. Burada çok böyle tarihi ham var. Gelip soluklanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi şişçilere geldik. Şiş alacağız. Boy boy şiş, kebaplık, mangallık. Şöyle çöp şiş alacağız. Malum kurban yaklaşıyor. Bu 10 lira kardeş. Bu 200. 50 lira. 150. Al kardeşim. Şöyle vereyim. Kele güzel ya. Şişlerin fiyatı ne kadar? Şimdi menengiç alacağız. Böyle taze taze çekiliyor. Buna sadece süt mü ekliyoruz ustam buna? Aynen Türk kahvesi bu. Su yerine süt var. Su yerine süt ekliyormuşuz. Böyle taze taze çekiliyor. 80, 130, 130, 180, 180, 200, 250 litresi. Biz ufağından alalım, deneyelim. Kapalı Çarşı'da böyle elekçi bir amca var. Amcam böyle el emeği, elekler yapıyor. İhtiyacınız varsa geçerken uğrayıp alabilirsiniz. Amcam ne kadar elekler? Elekler ne kadar? Valla o olmaz, onu söyleyemem. Tamam. Elek- İhtiyacınız varsa buradan alabilirsiniz. Sanırım zaten neslin sonusunuz herhalde. Yapan yok bundan sonra. Ben köyde büyüdüm. Biliyorum eleğin ne işe yaradığını, niçin kullanıldığını ama bilmeyenler için buğdayın vesaire ya da unun içerisindeki pislikleri alıyor. Değil mi amcam? Başka kullanım amacı var mı? Yok. Tamamdır. Kolay gelsin. Yine böyle farklı kullanım amaçlarına uygun elekler var. Şöyle boy boy. Bunların hepsi farklı bir şey için kullanılıyor sanırım. Fıstık helva var. Zeytin helva var. Bu zeytin, Bu zeytin, şu fıstık. şu fıstık eleği. Aradaki buğday sanırım. Burada. Diğerleri un, şu. Bu da fıstığın kabuğunu düşürmek için. Ha, soymak için bir nevi. Çok iyi ya. Böyle yine bir elekçi amcam. Sokakta gezerken görürseniz bir selam verin. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çok güzel. Kaşıklar? Kaşıklar hocam o baktığımız şimşek seti 300 lira, zeytinler aynı da 250 lira. Şimşir üçü ne kadar dedin? Tanesi 300.
Şu büyük tabaklar ne kadar? 1200 lira. Çok güzel ya. Kesme tahtalarının güzelliğine baksana. Çok güzel. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Gaziantep karasal iklimde kaldığı için, yani havada nem olmadığı için hava hemen soğudu. Üzerimize şöyle montlarımızı aldık. Şimdi montum yok, hırkamı almışım ya. Üstümüze şöyle kalın bir şeyler aldık. Şimdi Kasap Selçuk'a geçiyoruz. Bakalım. Yanık olsaydı etraftan Atlı karınca var. Burası Kasap Selçuk'un yeni şubesi. Eski şubesi de hemen kalenin ara sokağında. Kasap Selçuk eti bitirmiş arkadaşlar. Ekmek falan da bitmiş. Biz şimdi başka bir yere geçiyoruz. Hemen içeriye giriyoruz. Fiyat listesi şu şekilde. Nisan 2025 fiyatları. İçeride hemen bizi solda fırın karşılıyor. Hemen yanında ocak var. Şöyle şu şekilde lahmacunlar falan. Ustam burada etleri hazırlıyor. Kolay gelsin ustam. Mezeler geldi arkadaşlar şöyle. Burada normal bildiğimiz salatadan var. Birer kişilik. Yanında soğan ve karalahana salatası. Yanında ayranlar. Siparişleri böyle masa tezgahının, masa örtüsünün altına koyuyorlar ve garsonun ismi. 17 numaralı masadayız. Kartal tikesi söyledik. Buraya özgü. Küşleme, lahmacun, Adana. Bunlardan söyledik. Yarımşar porsiyon. Hepsinden tadalım diye. Bakalım gelsin. Hemen deneyeceğiz. Fiyatlar orada yazdığı gibi ama burada porsiyon fiyatları 400 liraymış. Adana'nın örnek veriyorum. Ya da başka ne vardı? Küşlemenin. Pirzola kiloyla, külbastı kiloyla burada. Yarım kilogramı 600, kilogramı 1200 lira. Bilginiz olsun. Fiyatlar bir tık pahalı geldi. Özellikle de Urfa'dan sonra arkadaşlar. Yani orada porsiyonlar 300-350 liraydı. Yani en pahalı yerde 320 liraydı hatta. Bakalım belki burada da porsiyon büyüktür. Gelsin, hemen ön yargılı olmayalım. Lahmacunlar geldi arkadaşlar şöyle şu şekilde. Yaklaşık 2 karış büyüklüğünde, uzunluğunda. Önden hemen bunları bir gömelim. İlk izlenim, lahmacunda çok fazla domates var. Şöyle güzel bir dürüm yaptım. Hemen bir tadına bakacağım. Tadı fena değil ama dediğim gibi çok fazla domates var ve kıyma oranı Urfa'da yediğimiz, Çulluoğlu'nda falan yediğimiz lahmacundan az, yani yalan yok. Neyse o. Kıyma oranı az, domates ve sebze oranı çok. Şöyle kartal tikesi yarım porsiyon. Bence kartal tikesi sanki büyük olan. Şöyle büyük dedi ya. Bence çok da bir farkı yok zaten de. Küşleme, Adana ve kartal tikesi yarımşar porsiyon bu şekilde. Hemen lezzetlerine bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen yorumumuzu yapalım. Lahmacunun tanesi 75 liraymış. Dediğim gibi fiyatına göre iyi. Hani biz Urfa'da daha iyi lahmacunlar yedik ama fiyatı da ona göre pahalıydı tabii ki. Fiyatına göre gayet iyi. Lahmacun 75, ayran 25 ki ayran bayağı kıvamlı, güzeldi yani. Beğendik. Ama kartal tikesiyle küşleme için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İkisi de çok pişmiş, kuruydu. Yani böyle ağzımda zor yedim desem yeridir. Yanlış anlaşılmasın, kimseyi gömmek için bir yerden para falan almıyoruz. Her zaman dediğim gibi düşüncemiz neyse, ne hissettiysek onu aktarıyoruz. Adana bir o kadar lezzetliydi, güzeldi yani. Gördüğünüz gibi. Aynen. Gördüğünüz gibi güzel şeylere hakkını veriyoruz. Salata bize az geldi. Yani hemen karşısındaki Kasap Selçuk Usta'da salata sınırsız, ayran sınırsız. Bunlar ücretsiz yani ve bu yapılabiliyorsa neden diğerleri örnek almıyor ondan anlamış değilim. Yani salata karşındaki restoranda ücretsiz ve sınırsız. Ayran ücretsiz ve sınırsız.
ve fiyatı da gayet uygun. Yani fiyatı da buraya gittiğimiz restoranlara göre gayet uygunsa buralar niye böyle bilmiyorum. Hani biz denemek için geldik ama bir daha gelir miyim? Sanırım gelmem. Elif gel 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 diyor. Elif Hasan tatlı yemeğe geldi şimdi annesi. Gel gel gel. Hadi dans edelim aşko. Kafasını kapat. Hadi gidelim hadi. Ceza yemeyelim şimdi park yerinden. Gel. Aslan istu. Evet şimdi baklavacı Boz Toprağa geldik. Burası da araştırdığımız yerlerden biriydi. Çok beğenilmiş. Bakalım içeride neler var. Hadi gelin sen. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Baklavalar böyle. Midye. Bülbül yuvası. Sanırım sarma bülbül yuvası. İlk defa gördüm. Tamam. Sarma. Nedir? Dolangel. Dolangel. Öbür taraftaki. Avuç dilimi biliyoruz. Lokum baklava. Lokum baklava. Bu da normal baklava. Tamamdır. O zaman biz şu daha önce hiç görmediklerimizden alalım. Birer tane bundan verin. Aynen birer dilim. Ondan olsun. Birer dilim dolangel. Evet. Kadayıftan alalım yarım yarım. Aynen. Şöyle. Lokumdan alalım birer tane. Bu onun Antep fıstıklısı mı? Yok bunun içi boştur abi. Tek kat ama üzerinde bir fıstık var. Ha o kalsın. Tamam. Sanayi tatlısı. Çok hafiftir abi. Midyeyi de biliyoruz zaten. Bir de normal baklavanızdan birer dilim alalım. Ben çok aşırı şeker yiyemiyorum yoksa yerdik. Tamam. Yemiyorsan aslında yiyemem lazım abi. Şu mu? Şeker azdır evet. Neyse bir dahaki geldiğimizde deneriz inşallah. Aldırdım hepsinden böyle tadımlık birer tane. Şöyle çok eski tarihi bir yer. 1940 yılında bu şekilde. Kuruluş 1940 mı? 30. 1930. Burada da resim var. Ha, fotoğrafı var mı? Tamam. Şöyle 1930 yılında kurulmuş. Sonra 1940 yılında sanırım imalathaneye dönüşülmüş. Şu şekilde. Sonra 1970. İçerisi çok güzel tarihi. Şöyle. İkinci kuşak mı? 4. nesil abi şu an çalışan. 4. nesil işletiyor. Çok güzel. Şöyle güzel bir yerde. Elif Ahsen hemen kurulmuş bile. Şöyle güzel bir tabak yaptırdık. Fiyatları da şu şekilde. Kilogram fiyatları bunlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çaylar geldi. Hadi bize afiyet olsun. Böyle tarihi bir köşe yapmışlar. Nostaljik şeyler var. Eski kameralar, tesbihler, saatler. Gramofon. Çok güzel. Tabii o dönemde elektronik tartılar olmadığı için bu şekilde el tartılarıyla satılıyormuş baklavalar. Şöyle Ericsson telefonlar. Biber değirmenleri telefonlar. Hançerler. Çok güzel. Şöyle hem bizim hem farklı ülkelerin eski paraları. Çok formda olan istim üzerinde bir Galatasaray var. Her hafta yükseliyor formu. Saat enerjisi oyuncuları çok iyi. Kupada da böyle Konya maçında. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Lokumun içi çok iyi. Hı hı. Ağız deriyor direkt. Bayağı başarılı. Çaylar taze. Her şey çok güzel arkadaşlar. Tatlı sevmeyen ben gömdüm bile hepsini. Şeker oranı çok az, baymıyor. Çıtır çıtır bir kadayıf şöyle.
İçi Antep fıstığı dolu yani full. Çok iyi. Oğuz zaten çok kötü oynuyor. Dumbayı karşı karşıya gol kaçıyor. Çağlar'ın arkasına koşuyor ve Oğuz ortada yok. Yani orada sanki bir Mükemmel. Dostlar, baklavacı Öz Toprak'tan çıktık. Burada pazar gününe özel ve saat 12'ye kadar, gündüz 12'ye kadarmış. Pastırmalı su böreği varmış. Diğer günler de yine su böreği varmış ama normal su böreğiymiş. Sabah 12'ye kadar buraya su böreği yemeye gelebilirsiniz. Pazar günleri pastırmalı olarak. Biz şimdi sıradaki durağımıza geçelim. Dostlar, fiyat da söyleyelim. 2 kişi fiyat 500 lira. Hani gördüğünüz tabakları zaten. Gayet yeterliydi bu arada. Hani fazlası bayar. Şeker oranı çok düşük bu arada. İçi full Antep fıstığı. Hepsi çıtır çıtır. Kadayıf çıtır çıtır. Baklava çıtır çıtır. Ve yeşil olan tüm baklavalarda Antep fıstığını buram buram hissediyorsunuz. Biz çok beğendik. Kişi başı 250 liraydı. Çay dahil. Bence muazzam. Hadi gidelim. Hazır mıyız kızlar? Antep gerçekten mide fesadı geçirmeden eve gitsek iyidir ya. Öyle bir yer. İnsan ne yiyeceğini şaşırıyor. Sokakta dönerciler, kebapçılar, her yer bir duman. Çok iyi. Geniş, çok güzel. Evet. Bir de alanlar da, dükkanlar da geniş geniş. Hani eleştirmek gibi olmasın. Mardin ve Urfa'daki gibi küçük küçük değil. Büyük büyük mekanlar. Ben seni bağlayayım. Emniyet kemerini takayım. Tak onu annesi. Evet aşkım. Güzeldi değil mi? Fıstık hediye. Elif Asen'e fıstık hediye etti abileri. Çok teşekkür ederiz.